Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan ve Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma. Diğer bir deyişle Türkiye'nin iki 5. nesil savaş uçağı adayı bu hafta dünyanın gündemine oturdular. Çünkü iki önemli testi geçtiler. Milli savaş uçağı Kaan en önemli yer testini geçti. Bayraktar Kızılelma dahili silah yuvasından mühimmat ateşledi. İşte bugün Aura Sevilon sponsorluğunda Türk havacılığının, hatta Kızılelma'nın yaptığı teste bakarsak dünya havacılık tarihinin bu en özel anlarını konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sevilon Unique sunar. Konuya başlamadan önce videomuzun sponsorundan bahsetmek istiyorum. İhlas, Aura Sevilon. Biliyorsunuz işler artık eskisi gibi değil. Çeşme suyunu içemiyoruz. Suyu arıtmamız gerekiyor. Bu konuda da en çok güven veren marka Aura Sevilon. Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip. Ulusal Hijyen Vakfı tarafından verilen NSF belgesi de var. Çok geniş bir servis ağları var ve 2 milyondan fazla evde şu anda bu arıtma cihazları kullanılıyor. Sevilon, mineralli karbon filtresiyle suya mineral takviyesi yapıyor. pH oranını düzenliyor ve musluk suyunu çok kaliteli bir içme suyuna dönüştürüyor. İçtiğimiz suyun kalitesi yaşam kalitemizi belirleyen bir faktör. O yüzden arıtma yaparken Aura Sevilon gibi kaliteli bir cihaz kullanmak önemli. Cihazlar hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz de sevilon.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Bu haftanın ilk önemli gelişmesiyle başlayalım. Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan, P1 prototipiyle ilk yer testlerine ve taksi koşularına başladı. Şimdi burada şöyle bir şey oldu. Kaan daha önce uçmuştu. 2024 yılının başında uçuş yapmış bir platformun 2026 yılında yer testi yapmış olması ve bunun ses getirmesi birçok insan tarafından anlaşılamadı. Ama bu iki test arasında çok ciddi farklılıklar var ve belki size ilginç gelecek ama bu hafta yapılan yer testi 2024'teki uçuş testinden daha önemliydi. Peki bu nasıl oluyor? Bunu anlamak için 2024'teki uçuş testini yapan P0 varyantı ve şu anki yer testini yapan P1 varyantı arasındaki farkları anlamak gerekiyor. Kaan'ın P0 ve P1 varyantları arasındaki farkı çok kolay anlaşılabilir şekilde şöyle anlatabiliriz. Bir otomobil markasını düşünün. Tamamen yeni bir araba tasarlarken ilk yürüyen şasiyi üretir ve bununla ilk sürüş testlerini yaparlar. Buradaki amaç nedir? Arabanın motoru çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Direksiyon dönüyor mu, dönmüyor mu? Araba yolda düz duruyor mu, durmuyor mu? Sadece bunu kontrol etmektir. Yani aracın en temel görevini yerine getirip getirmediğini kontrol etmektir. O yüzden de bu ilk yürüyen şasi safhasında aracın içinde dokunmatik ekranlar, navigasyon, özel kameralar, güvenlik sistemleri, hatta ses izolasyonu bile yoktur. P0 prototipinde Kaan'ın da test ettiği şey buna benziyor. Temel gövde yapısı gökyüzünde güvenle durabiliyor mu? Kontrol edilebiliyor mu? Sadece bunu görmek için üretilmiş bir prototipti o. P1 varyantına geldiğimizde de işte bu arabanın bütün teknolojik donanımları, hava yastıkları, kameralar, dokunmatik ekranlar, her şey eklendi. Yani P1 varyantında Kaan artık radarlarıyla, elektrooptik sistemleriyle, hayalet uçak olmasını sağlayan dış kaplamasıyla, aerodinamik detaylarıyla, alt sistemleriyle tam anlamıyla seri üretime en yakın hale getirilmiş model oluyor. Diğer bir deyişle hani 5. nesil Kaan diyoruz ya, tabii bunu motor faktörünü göz önünde bulundurmadan söylüyorum şu an için. İşte o 5. nesil seri üretim Kaan'da var olacak olan bütün teknolojik sistemleri barındıran P1 varyantı. P0'da bunlar yoktu. Muhtemelen uçuş testinden sonra yapılan bir yer testinin neden önemli olduğu bu şekilde kolayca anlaşılmıştır. Yani burada mesele artık platformun uçup uçamaması meselesi değil. O aşıldı. Platformun seri üretime en yakın, yani savaşa en hazır hale geldiği versiyonun test edilmesi buradaki mesele. Tabi burada esas değinmemiz gereken bu iki varyant arasındaki farklılıklar. Çünkü Kaan gerçekten çok değişti. Temel farklardan bahsedelim. Mesela P0 varyantında uçağın dış yüzeyinde test verilerini toplayabilmek için dışarı doğru sarkan kablolar ve klasik antenler vardı. Ama P1'de tabii ki böyle bir şey yok. Dışarı sarkan hiçbir pürüz yok. Bütün haberleşme ve algılama antenleri uçağın dış kaplamasının içine gömülmüş durumda. Düşman radarları uçağa sinyal gönderdiğinde takılıp geri dönebilecek tek bir çıkıntı bile yok uçakta. Yani dış tasarım anlamında, yani daha doğrusu kaplama anlamında görünmezlik yeteneğine sahip olan versiyon bu. Pilotun oturduğu kokpitin camında da farklılık vardı. P0
P0 varyantında kokpitin camında yani kanopide metal çerçeveler ve birleşim çizgileri vardı. P1 varyantında cam tamamen tek parçadan oluşuyor. Pürüzsüz bir yapısı var. Peki bunun önemi ne derseniz bu iki kritik işe yarıyor. Birincisi uçak ses hızının üzerine çıktığında rüzgar direncini azaltıyor. Bu da elbette uçağın daha rahat hızlanmasını sağlıyor. İkincisi de yine görünmezliği ile alakalı. Radardan gelen sinyaller camın çerçevelerine çarpıp uçağın yerini belli etmiyor bu şekilde. Bunun yanında en büyük değişikliklerden birini burunda gördük. P0'da uçağın burnunda sadece test ölçüm cihazları barındıran daha düz, daha küçük, küt bir yapı vardı. P1 varyantında ise uçağın burnu daha dolgun ve açılı bir hale geldi. Çünkü burnun içerisine Aselsan'ın geliştirdiği Murat AES radarı yerleştirildi. Burada bu radara bir parantez açmak gerekiyor. Murat, Aselsan'ın geliştirdiği galyum nitrür tabanlı bir AES radarı. Klasik radarlar gibi değil. Yüzeyinde binlerce bağımsız modül var. Bu sayede de radar antenini fiziksel olarak hareket ettirmeden her tarafı görebiliyor. Aynı anda hem havada arama takip yapabiliyor hem de yer haritalaması yapabiliyor. Bütün AES radarlarda olduğu gibi düşman sistemlerinin bu radarı tespit etmesi çok zor ve bu radarın elektronik harp kabiliyeti çok yüksek. Düşman radarlarına veya füzelerine karşı elektronik karıştırma yapabiliyor. Peki Kaan'da ne işe yarayacak bu radar? Galyum nitrür tabanlı olduğu için güç çıkışı çok yüksek. Bu sayede düşük radar kesit alanına sahip olan uçakları bile çok uzun menzillerden tespit ve takip edebiliyor. Bu sayede Kaan uzun mesafeden Gökdoğan ya da hazır olduğunda ramjet füzemiz olan Gökhan gibi uzun menzilli hava füzelerini etkin şekilde kullanabilecek. Yine bu radar sayesinde Kaan gece gündüz her türlü hava şartında karadaki hedeflerin fotoğraf kalitesinde radar görüntüsünü çıkarabilecek. İsterse radar sinyali yaymadan sadece çevredeki radyo frekansı hareketlerini sessiz modda dinleyebilecek. Yani Murat AES radarı Kaan için dengeleri değiştirecek olan şey. Diğer bir deyişle P1 varyantında burundaki değişiklik oldukça önemli. Bunun dışında bir de motorların arasının açıldığını gördük. P0 varyantında arka taraftaki iki motor birbirine daha yakındı. P1'de bu iki motorun arası biraz daha açıldı. Bu ne işe yarıyor derseniz biliyorsunuz 5. nesil savaş uçakları mühimmatlarını kanatlarının altına asmazlar. Uçağın dahili silah yuvasına saklarlar. Motorların arası açıldığında işte gövde içindeki bu silah yuvasının hacmi inanılmaz büyüdü. Artık Somje, Gökhan ya da Gökdoğan gibi büyük yerli füzeler gövde içine kolayca saklanıp taşınabilecek. Bu değişiklik tabii ki Kaan'ın ısı izini de azalttığı için görünmezliğini de etkileyecek. Birbirine yakın iki motorun ısısının beraber çıkması var, daha aralıklı bir şekilde çıkması var. Elbette daha aralıklı olunca daha az ısı yayıyor. Yine P0 varyantında uçak üzerinde gömülü özel gece görüşü ya da hedefleme kamerası yoktu. P1'de kokpitin ön tarafına ısı algılayıcı pencere yerleştirildi. Uçağın altına da lazerle hedefleme yapan Toygun adlı kameralar eklendi. Yani uçak kendi radarını açıp sinyal yaymadan sessizce düşman uçaklarını veya kara hedeflerini yaydığı ısıdan takip edebilecek. Bunların yanında yeni prototipte hava alıklarıyla da oynandı. P0 varyantında motorlara hava girişi sağlayan bu kanallar daha dardı ve öndeydi. P1'de biraz daha geriye çekildi ve büyütüldüler. Genişletilmesinin sebebi uçak gökyüzünde çok ani ve keskin dönüşler yaparken motorların havasız kalmasını engellemek. Daha da önemlisi P1 varyantında kıvrımlı bir iç tasarım var. S-Duct diye geçiyor bu. Bu sayede düşman radarları karşıdan motorun hiçbir parçasını göremiyor. Bununla da bitmedi. P1'de arka tekerleklerde de değişikliğe gidildi. Tekerleklerin arası açıldı. P0'da bunlar birbirine daha yakındı. Bu da zaten aslında bir nevi zorunluluk. Çünkü P0'dan çok daha ağır bir uçak sahaya çıktı artık. Uçağın içinde radar var, kameralar var, daha fazla yakıt var, füzeler eklenecek. Böyle olunca elbette ağırlığı çok artıyor. Ağırlığı artınca da yere inerken veya çok sert havalarda piste teker koyarken uçağın dengesini mükemmel şekilde koruması için tekerlek basma mesafesi artırıldı. Yani bu aslında eklenen faydalı yüklerle birlikte bir zorunluluktu. Son olarak da kokpitte değişiklikler vardı. P0 varyantında kokpitte sadece uçağın uçup uçmadığını ölçen temel test ekranları vardı. P1 varyantında dijital kokpite geçildi. Bu dijital kokpit pilotun takacağı Aselsan Tulgar kaskı ile entegre çalışıyor. Tulgar için de kısa bir parantez açmakta fayda var burada. Tulgar, Kaan pilotunun eli ayağı olacak olan sistem. Çünkü irtifa, hız, hedef bilgileri ya da füze kilitlenme durumu gibi en kritik uçuş verilerini doğrudan pilotun gözünün önüne, vizöre renkli olarak yansıtıyor. Pilot başını içeri eğip panellere tek tek bakmak zorunda kalmıyor. Kaan'ın gövdesinde elektrooptik ve kızılötesi sensörler var. Buradan gelen görüntüler yine Tulgar'ın vizörüne aktarılıyor. Yani Kaan pilotu aşağı veya arkaya baktığında uçağı görmüyor. Uçağın metal gövdesini görmüyor. Sensörlerin aktardığı dış dünyayı görüyor. Yani Kaan pilotu alta baktığında uçağın tabanını değil de yeryüzünü görüyor. Bu da yine Tulgar sayesinde
hizasında oluyor. Yine bu kaskı kullanırken pilot başını düşman uçağına veya hedefe doğru çevirince füzenin arayıcı başlığı da o yöne doğru yöneliyor. Yani uçağın burnunu hedefe çevirme zorunluluğu yok. İşte bu kask, elektrooptik sensörler ve Murat AES radarı birbirlerinden bağımsız çalışmıyorlar. Kaan'ın görev bilgisayarları bu sistemlerin verilerini birleştiriyor. İşte sensör füzyonu dediğimiz olay bu. P1'de esasında bu test ediliyor. Mesela yüzlerce kilometre ötede bir hava hedefi olsa bunu önce Murat AES radarı tespit ediyor. Hedef bilgisini hemen Tulgar vizörüne küçük bir sembol olarak düşürüyor. Pilot başını o tarafa çevirdiği zaman elektrooptik sensörler hedefe kilitleniyor ve yüksek çözünürlüklü görüntüyü vizörün köşesine aktarıyor. Net görüntüyü gördükten sonra pilot tek bir tuşla hedefe füze ateşleyebiliyor. Yani pilotun değerlendirmesi gereken bir sürü veri yok. Hepsi süzülmüş ve önceliklendirilmiş şekilde pilota sunuluyor. İşte P1 varyantı bahsettiğimiz bütün bu teknolojiyi barındıran varyant ve yaptığı yer testi oldukça önemli. Askeri havacılıkta yer testleri ve taksi koşulları bir hava aracının tasarım nesnesinden uçan bir sisteme dönüşmesindeki en kritik doğrulama safhası. Zaten bu testler sayesinde prototipin uçuş emniyeti sıfıra yakın bir risk seviyesine iniyor. Uçakta bulunan binlerce alt sistem var. Bunların hepsinin birbiriyle uyumu zemin şartlarında sınanıyor bu testlerde. Uçak kendi motor gücünü kullanarak kademeli şekilde hızlanıyor. Frenlemeler yapıyor. Havalanma hızına yakın hızlara çıkıyor. Acil durum frenleme senaryolarını deniyor. Tüm bunlar olurken alt sistemlerin milisaniyelik tepkileri kontrol ediliyor. Doğru mu değil mi diye. Yani yer testleri uçuş öncesi son güven safhası. O yüzden P1 varyantının bu testi emin olun 2024'teki uçuş testinden çok daha önemliydi. Bu testin başarılı geçmesi artık Kaan Savaş Uçağı'nın hızlı bir şekilde uçuş testlerine geçeceğini gösteriyor. Peki bundan sonrası hızlı mı ilerleyecek derseniz evet. Bundan sonrası oldukça hızlı ilerleyecek. Çünkü Türkiye burada test sürecini birden fazla prototiple yürütecek. Zaten daha önce konuşmuştuk. Kaan için bu P1 varyantından 6 adet prototip üretilecek. Bunun sebebi test süreçlerinin hızlanması, radar testleri, silah atış testleri, iklim testleri, görünmezlik testleri hepsi farklı uçaklar üzerinde eş zamanlı olarak yürütülecek. Bu da uçağın seri üretime geçiş sürecini inanılmaz şekilde kısaltan bir yöntem. Yani Savunma Sanayi Başkanlığı TUSAŞ'a toplam 6 adet prototip siparişi verirken çok akıllıca bir hamle yaptı. Zaten bu sayede Kaan projesi dünyada görülmemiş bir hızla ilerleyecek. Yani kısacası Kaan öyle bir testten geçti ki bu test aslında ben artık hazırım demek oluyor. Bu testin başarılı geçmesiyle birlikte rahatlıkla diyebiliriz ki Kaan artık uçuşa hazır. Zaten yakın zamanda P1 varyantının uçtuğunu da hep birlikte göreceğiz diyelim ve gelelim bu haftanın ikinci önemli olayına. Bayraktar Kızıl Elma bu hafta çok önemli bir test atışından geçti. Seri üretim S2 prototipi Tekirdağ'da dahili silah yuvasından atış yaptı. Roketsan üretimi Teber 82 lazer güdüm kitli mühimmat ve Aselsan üretimi Tolun minyatür bombayla başarılı atışlar gerçekleştirdi. Bu sadece Türk havacılık tarihi için değil, dünya havacılık tarihi için çok kritik bir testti. Çok önemli bir teknolojik eşik geride bırakıldı. Peki neden bu kadar önemli? Yani Kızıl Elma dahili mühimmat yuvasından atış yapabildiğinde ne değişiyor? Bu üç açıdan harp sahasındaki dengeleri değiştirebilecek bir gelişme. Çünkü bu yetenek radar kesit alanının küçülmesi demek. Bakın modern hava harp sahalarında bir hava platformu eğer hayatta kalmak istiyorsa bunu sağlayacak olan etkenlerin birincisi düşman radar ve optik sensörleri tarafından tespit edilememesi. İşte dahili mühimmat yuvası ilk olarak bu işi sağlıyor. Savaş uçaklarının kanat altı ya da gövde altı gibi harici silah istasyonlarını taşıdığı mühimmatlar radar dalgalarını kaynağına doğru geri yansıtırlar. Dik açılı olmaları, bağlantı noktaları ya da metalik yüzeylerinden dolayı uçağın görünürlüğünü arttırırlar. Bu bahsettiğimiz şey 5. nesil savaş uçakları için bile geçerli. Yani dünyanın en gelişmiş hayalet uçağının altına bir seyir füzesi koyduğunuzda o uçak radarlara görünür hale gelir. Zaten bu yüzden 5. nesil savaş uçaklarının hepsinde dahili silah yuvası var. İşte Kızıl Elma bu yeteneğiyle birlikte düşmanın erken ihbar radarları ve hava savunma sistemlerinin radarları tarafından tespit edilebileceği mesafeyi iyice azalttı. Artık düşman Kızıl Elma'yı çok daha yakına girdikten sonra tespit edebilecek. Tabii mesele sadece radar görünürlüğünün düşmesiyle alakalı değil. Kanat altında harici mühimmat taşıyan hava araçları yüksek uçuş hızlarında elbette sorunlar yaşarlar. Hem manevra kabiliyetleri zayıflar, hem yakıt tüketimi artar, hem de tırmanma oranları düşer. Mühimmat dahili yuvaya alınınca uçağın pürüzsüz tasarımı hava akışını engellemez ve maksimum hız ve irtifalara uçak zorlanmadan ulaşabilir. Yakıt verimliliği sağladığı için de daha uzun süre havada kalabilir. Yani görev yarıçapı genişler. Bunların yanında üçüncü olarak da termaliz yönetiminden bahsedebiliriz. Kanat altında taşınan mühimmatların dış yüzeyi yüksek süratlerde ısınır. Hava
sürtünmesinden dolayı ciddi bir ısı artışı yaşanır. Bu ısınma elbette kızılötesi arınma ve takip sensörlerinin aradığı şey. Kilometrelerce uzaktan bu sıcaklıklar tespit edilebilir. Dahili mühimmat yuvası içinde bulunan mühimmatsa elbette sürtünmeden kaynaklı ısınmaz ve kızılötesi sensörler uçağa çok daha yaklaştıktan sonra tespit edebilirler. Yani kısacası bu atış uçağın radar görünürlüğünü azalttı, verimliliğini arttırdı, caydırıcılığını arttırdı. Tabi caydırıcılık deyince akla ilk gelmesi gereken şey mühimmatlar. Kızıl Elma'nın dahili silah yuvasında hangi mühimmatlar kullanılabiliyor ki Kızıl Elma bu test atışı ile birlikte çok daha tehlikeli bir hale geliyor. Bayraktar Kızıl Elma'nın 1,5 tonluk toplam faydalı yük kapasitesi var. Dahili silah yuvasının kapasitesinin de 800 kilogram civarı olduğu tahmin ediliyor. Kızıl Elma 14,5 metre uzunluğa ve 10 metre kanat açıklığına sahip. Bütün bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman Kızıl Elma'nın çok fazla mühimmat çeşitliliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Mesela hava muharebelerinde Kızıl Elma dahili silah yuvasında Bozdoğan, Gökdoğan ve ilerleyen dönemde Gökhan Ramjet füzesini veya Gökbora'yı taşıyabilir. Bir önemli mesele de şu. Kızıl Elma Murat AES radarıyla donatılmış bir platform. Yani bu bahsettiğimiz füzeleri daha düşman Kızıl Elma'dan habersizken ateşleyebilir. Ramjet füze dediğimiz zaman 150-200 kilometrelik menzillerden bahsediyoruz. Böyle bir menzilde Murat radarı havadan erken ihbar ve kontrol uçakları ya da tanker uçaklar gibi büyük uçakları zorlanmadan tespit eder. İşte onlara Kızıl Elma'nın bu hava füzelerini ateşlediğini düşünün ve onları düşürdüğünü düşünün. Dahili silah yuvasıyla bu mümkün. Tabi sadece hava muharebeleri değil, kara operasyonları ve derin darbe görevlerinde de bu dahili silah yuvası çok işe yarayacak. Mühimmatlar dahili istasyonunda ise Kızıl Elma tespit edilmeden düşman hava sahasında gezebilecek bir sistem. Çünkü onu tespit etmek gerçekten kolay değil. İşte böyle bir gizlilikle birlikte Kızıl Elma dahili silah yuvasında çok sayıda Tolun minyatür bombası taşıyabiliyor. Bu mühimmatlar 100 kilometre üzeri menzile sahip. Sığınak delici harp başlıkları var. Düşmanın hava savunma sistemlerine nefes aldırmazlar. Deniz operasyonlarında ise Somje ve Çakır seyir füzeleri savaş gemilerine nefes aldırmaz ve Kızıl Elma bunların hepsini dahili silah yuvasından ateşleyebilecek. Bu ne demek oluyor? Kızıl Elma'nın 5. nesil bir savaş uçağıyla kapışabilecek bir güce ulaşmaya başlaması demek oluyor. Yani kısacası bu hafta savunma sanayi açısından gerçekten kritik ve önemli bir haftaydı. Türkiye'nin geleceği denilebilecek iki platform aynı hafta içerisinde iki önemli test yaptı. Bu testlerden sonra hızlı bir şekilde Kaan savaş uçağının nihai versiyonunun uçtuğunu, Bayraktar Kızıl Elma'nın ise envantere girdiğini görürüz. O günler geldiğinde de biz sadece iki hava aracının envantere girişine değil, bir coğrafyanın kaderinin değişmesine şahitlik edeceğiz. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.